Herkese merhaba. Bu videomda iki doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyeceğim. Analitik kısmının, analitik geometrinin bu kısmını anlatacağım bu videoda. Şimdi iki doğru birbirine göre üç şekilde şekilleniyor. Paralel olma durumu, çakışık olma durumu ve kesişme durumu. Öncelikle paralel olma durumunu inceleyeceğiz. Şimdi D1 doğrum A1x artı B1y artı C1 olsun. D2 doğrum da A2x artı B2y artı C2 olsun. Şimdi paralel doğrular nasıl oluyor? Paralel doğrular x'lerin katsayısı ile y'lerin katsayısı oranlarının birbirine eşit olması gerekiyor. Yani A1 bölü A2'nin B1 bölü B2'ye eşit ve C1 bölü C2 yani sabit kısmında oranının farklı olması gerekiyor. Şimdi bu şekilde yazdığımız denklemlerdeki bu şekildeki iki doğru birbirine paralel oluyor. Şimdi bir örnekle bunu anlatalım. Bir örnekle hatta şekli çizelim. Bakalım nasıl oluyor. Şimdi D1 doğrusunu şöyle seçtim. 2x artı 3y artı 30 eşittir 0. D2 doğrusunda 4x artı 6y artı 24. Yani baktığınız zaman x'lerin katsayıları oranı burada 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Y'lerin katsayıları oranı 3 bölü 6 yani o da 1 bölü 2. Bakın birbirine eşit. 30 bölü 34 30 bölü 24 5 bölü 4 bu farklı. Yani özelliğime uyuyor bu yazdığım iki doğru denklemi. Şimdi bunu analitik düzlemde çizelim. Bakalım gerçekten paralel mi oluyor? Peki biz doğruları analitik düzlemde nasıl çiziyorduk? Şimdi bu eksenimin adı apsis, bu da ordinattı. Yani buradaki değerlerimde x eksenimde y değerlerim sıfırdı, y eksenimde de x değerlerim sıfırdı. O zaman şimdi burada mesela burada x'e 0 verirsem birinci denklemi çizelim öncelikle. X'e 0 verdiğim zaman 3y artı 30'u bu tarafa attım. Eksi 30. 3y eşittir. Eksi 30'dan y eksi 10 yapıyor. Y'yi bulalım. İşaretleyelim şurada. Şimdi tam tersi y'ye 0 verirsem artı 30'u buraya attım. 2x eşittir. Eksi 30'dan x de buradan eksi 15 yapar. Bu ikisini birleştirelim. Şimdi birinci doğrumu çizdim. Şimdi ikinci doğruyu çizelim. X yerine 0 yazdım. Y 24'ü bu tarafa attım. Eksi 4 oluyor. Y yerine 0 yazdım. 24'ü buraya attım. X de eksi 6 yapıyor. Bakın bunu da çizdiğim zaman. Şimdi bunların paralelliğini şuradan da bulabilirim. Eğimleri eşit. Yani şuraya alfa açısı yerleştirsem 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. 10 bölü 15 o da 2 bölü 3 oranını verir. Yani bunlar birbirine paralel doğrulardır. Yani başa dönüp tekrar edelim. X'lerin katsayıları ile y'lerin katsayıları oranları birbirine eşit. Fakat sabit sayıların oranı farklıysa diyorum ki bu iki doğru birbirine paraleldir. Paralel doğruların eğimleri de zaten aynıdır. Yani şu açılar paralellikten dolayı eşittir. Eğim de tanjant alfa olduğu için birbirine eşittir. O kısmı daha sonra tekrar işleyeceğim, eğim kısmını. Şimdi ikinci duruma geçelim. Çakışık olma durumu. Şimdi ben burada öncelikle şunu bir daha tekrar edeyim. D1 doğrumu A1x artı B1y artı C1 seçmiştim. D2 doğrusunda A2x artı B2y artı C2. Yani şu oranları bu sefer çakışık olma durumunda oranları tamamen birbirine eşit almam gerekiyor. Yani x'lerin oranıyla y'lerin katsayılarından bahsediyoruz. Ve sabit sayıların oranları birbirine eşittir. Aslında bu iki doğru üst üste gelen aynı doğrular, çakışık doğrular oluyor. Şimdi bunu da bir örnekle gösterelim. Şimdi burada yine oranları aynı olacak şekilde iki tane doğru yazdım. Birincisine D1, ikincisine D2 diyelim. Yani 4 bölü 12 1 bölü 3 oranını veriyor. 8 bölü 24 o da 1 bölü 3 oranını veriyor. 16 bölü 48 bu da 1 bölü 3. Yani üçünün de oranları birbirine eşit. Bakalım şimdi şekli çizdiğimiz zaman şekil nasıl olacak? Yine aynı şekilde birinci doğruyu çizelim. Şimdi x yerine 0 verdim. Y'yi artı 16'yı buraya attım. Y eksi 2 yapıyor. Y yerine 0 verdim. Buraya attım. Eksi 16 eksi 4 mü yapıyor? Evet, bu doğrum birinci doğrum oldu. Şimdi ikinci doğruyu çizelim. X yerine 0 yazdım. Eksi 48 y eksi 2 yapıyor. Bakın yine aynı şey çıkıyor. Y yerine 0 verdiğim zaman
48'i buraya attım. 12x eşittir. Eksi 48'den x de eksi 4 yapıyor. Bakın aynı doğru çıkmış oluyor. Yani D1 ve D2 doğruları birbirine eşit çakışık doğrular ortaya çıkmış oluyor. Şimdi son olarak tek noktada kesişme durumu var. Şimdi bunu inceleyelim. Bu sefer de yine aynı şekilde başlangıç noktamı tekrar edeceğim. Tekrardan söyleyeceğim. Şimdi biz doğruları bu şekilde seçmiştik. Şimdi tek noktada kesişiyorsa o zaman diyeceğiz ki x'lerin katsayılarıyla y'lerin katsayıları oranının tamamen farklı olması gerekiyor. Birbirinden farklı çıkması gerekiyor ki bu iki doğru tek noktada kesişme olsun. Şimdi mesela bu soruyu yine aynı şekilde bir örnekle gösterelim. X'lerin katsayıları oranı burada 3 bölü 5. Y'lerin katsayıları oranı 4 bölü 15. Bunlar birbirinden farklı. Eşit değil. Bakalım şimdi şekil çizdiğimiz zaman nasıl bir şekil ortaya çıkacak. Şimdi birinci doğruyu çizelim. X yerine 0 yazdığım zaman hemen şurası x, burası y idi. X yerine 0 yazdım. Artı 12 buraya attığım zaman eksi 12. Y buradan ne yapar? Eksi 3 mü yapar? Şimdi y yerine 0 verdiğim zaman y'ye 0 veriyorum. 3x eşittir. Eksi 12. X de buradan eksi 4 yapar. Tamam. Birinci doğrumu çizdim. Bu D1 doğru. Birazcık eğik oldu. Neyse. Şimdi D2 doğrusunu çizelim. X yerine 0 verdiğim zaman artı 30'u buraya attım. Eksi 30 15'e eşittir. Eksi 30'dan y eksi 2 mi yapıyor? Şimdi tam tersi y'ye 0 verelim. Bunu buraya attım. 5x eşittir. Eksi 30'dan x de eksi 6 yapıyor. Şöyle çizdik. Bu da D2 doğru. Yani D1 ile D2 doğruların kesiştiği kaç nokta var? Bir nokta var. Peki diyelim ki ben bu noktanın ne olduğunu soruyorum. O zaman burada yapmanız gereken y'leri yalnız bırakıp birbirine eşitlemek. Yani birinci denklemde y'yi yalnız bırakırsam 4y eşittir. Eksi 12 eksi 3x. Her iki tarafı 4'e böldüm. Y bu. Burada aynı şekilde 15y eşittir. Eksi 30 eksi 5x bölü 15. Yani bu ikisini birbirine eşitleyip içler dışlar çarpımı yapıp buradan x'i bulabilirsiniz. X'i bulduktan sonra herhangi bir denklemde yerine koyduğum zaman da y'yi bulabiliyorum. Şimdi analitik kısmında, analitik geometrinin bu kısmını anlatmış oldum size. Umarım faydalandığınız bir video oldu. Devamını yine çekeceğim. Bir sonraki videolarımda analitik geometriye yine devam etmeyi düşünüyorum. Beğenirseniz de abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.